Evet arkadaşlar, bu videoda anahtar kelime takibi için kullandığım programı size anlatacağım. Anahtar kelime takibi için kullandığım programın linkini aşağıya bıraktım. Oradan ulaşabilirsiniz. Ben yıllardır kullanıyorum Astro'yu, gayet de memnunum. İlk olarak linkten uygulamayı indiriyoruz. Ücretli bir uygulamadır arkadaşlar. Şu an yaklaşık yıllık 108 dolar. KDV de eklendiğinde yaklaşık 129 dolara kadar denk geliyor. Buradaki Text ID kısmına eğer TC'nizi yazarsanız 129 dolardan tekrar 108 dolara kadar düşüyor. Ben sizler için Astro ekibiyle özel olarak görüştüm ve sadece bizim kanalımıza özel %20 indirim almayı başardım. Bu indirimi kullanabilmek için açıklamaya bıraktığım özel linke tıklayıp yine açıklama bölümüne bıraktığım indirim koduna girmeniz yeterli. Link ve kod birlikte çalışıyor. O yüzden doğrudan link üzerinden ilerlemeyi unutmayın. Daha sonra uygulamamızı açtığımızda böyle bir ekranla karşılaşacağız. Şimdi ilk olarak mobil uygulamamızı Astro app'imize eklememiz lazım. Bunun için sol alttaki Add App butonuna basıyoruz. Şimdi iki farklı uygulama ekleme yöntemi var. Birisi yayında olan uygulamayı ekleme. Diğeri de henüz yayınlamadığınız bir uygulamayı ekleme. İkisini de şimdi göstereceğim size. İlk olarak yayındaki olan bir uygulamayı ekleyelim. Mesela benim doğruluk cesaretlik uygulamamı şu an buraya eklemek istiyorum. Gelip buraya uygulamamın adını yazıyorum. Doğruluk cesaret yazdım. Sizde Türkiye seçili olmayabilir. Ben Türkçe ismiyle arattığım için Türkiye olarak seçtim. Siz eğer İngilizce ismiyle Amerika'da bulabilirsiniz. Amerika'yı kullanabilirsiniz. Şimdi burada uygulamamı aratıyorum. Şimdi uygulamamı buradan buluyorum. Sağ taraftaki artı butonuna basıyorum. Evet, uygulamam şu an eklendi arkadaşlar. Peki ben uygulamamı daha yayınlamadım ama yine de anahtar kelime çalışması yapmak istiyorum diyenler için yine sol alttan Add App butonuna tıklıyoruz. Daha sonrasında buraya uygulamamızın ismini yazalım. Mesela Eray Hamurlu. Böyle bir uygulama yoktur. Buraya Add Temporary App diyoruz. Yani uygulamanız henüz bir yayınlanmadıysa bu butona tıklayarak uygulamanızı ekleyebilirsiniz. Mesela tıkladım, gördüğünüz gibi logosu yok vesaire. Boş bir app. Burada yine çalışmanıza devam edebilirsiniz. Ben şimdi mevcut app'im üzerinden gideceğim örneklerde. O yüzden bunu siliyorum. Silme işlemini de göstermiş olayım. Sağ tıklayıp delete dediğimde buradan direkt uygulamamı silebiliyorum. Şimdi diyelim ki bizim hazır keyword çalışmalarımız var diyelim. Mevcut keywordleri buraya eklemek istiyoruz. Bunun için şu sağ üstteki 3 noktaya tıklıyoruz. Daha sonrasında buradan import keywords diyoruz. Ve buradan mevcut uygulamamızı seçerek kelimeleri buraya ekleyebiliyoruz. Tabii bir format uyumluluğu olmak zorunda. Nasıl bir formatta eklenmesi gerektiğini de burada örnek bir dosya ile bize göstermişler. Yine 3 noktaya tıklayıp buradan Open Sample File diyerek bizi örnek bir Google Sheet dosyasına gönderiyor. Eklemek istediğiniz kelimeleri örnek verdiği gibi, mesela burada keyword 1 demiş, Albanya için bu şekilde ekleniyor demiş. Burada Türkçe desteği yok. Ben Türkçe desteği olan dosyayı hazırladım. Açıklama bölümünde link olarak bıraktım arkadaşlar. Oradan erişebilirsiniz. Şimdi örnek çalışma olarak biz şimdi ekleme de yapacağız. Şimdi örnek bir yaklaşık 10 keyword eklemeyi size göstereceğim. Şimdi ilk olarak size verdiğim linkten dosyayı açıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında en alta geldiğinizde TR'yi göreceksiniz burada. Şimdi ben buraya örnek olarak 10 adet kelime ekleyeceğim. Kelimelerimi ekledim. Daha sonrasında ihtiyacınız olmayan kısımları seçin. Tabii ki yukarıdaki keyword ve store kısımları kalsın. Sağ tıklayıp buradan delete rows'u seçiyoruz. Tüm gereksiz satırlar silinmiş oldu. Herhangi bir hatayla karşılaşmamak için bunu yapın arkadaşlar. Daha sonrasında file deyip buradan download deyip CSV formatını seçiyorum. Ve dosyamı indirdim. Daha sonrasında uygulamamı seçiyorum sol taraftan. Sağ üstteki 3 noktaya basarak daha sonrasında indirdiğimiz dosyayı seçiyoruz ve keywordlerimiz otomatik olarak eklenmeye başlıyor. Eğer hazır bir keyword dosyanız varsa bu şekilde de ekleyebilirsiniz. Manuel de ekleyebiliyorsunuz. Onu da göstereceğim birazdan. Evet, gördüğünüz gibi bütün keywordlerim buraya gelmiş oldu. Şimdi tam tersini de yapmak isteyebiliriz. Örneğin bu programı artık kullanmayacak olabiliriz. Başka bir program kullanacak olabiliriz. Veya burada keywordleri yedeklemek istiyoruz. Herhangi bir durumda program kapanır, server çeker vesaire. Bunu öneririm bu arada. Düzenli olarak her ay buradaki keywordlerinizi arkadaşlar depolayın disklerinize veya bir cloud servisine. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Sağ üstten 3 noktaya basıyorum. Export Keywords diyorum. Daha sonrasında bilgisayarımda nereye kaydetmek istediğimi soruyor. Bunu da seçtikten sonra Save butonuna basıyorum.
Ve bütün keywordlerim şu an bilgisayarıma inmiş oldu. Bir açalım bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tüm keywordlerim uygulama adıyla, ID'siyle, keyword'ün adı, ülkesiyle, tarihiyle ve popülarite parametreleriyle beraber buraya geldi arkadaşlar. Bunları bu şekilde yedekleyebilirsiniz. Şimdi uygulamamızı ekledikten sonra program bizim uygulamamızı tanıyıp bize keyword önerilerinde bulunuyor. Şu sağ üstte gördüğünüz gibi 57 adet bize burada öneri var. Buna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi buradan seçim yapmamızı istiyor. Biz buradan isteğinize göre keyword'ü tek tek de seçebilirsiniz. Ama benim tavsiyem olabildiğince fazla datadaki keyword'ü alın. Çünkü şu an görmüş olduğunuz bu popülaritesi 5 olan keyword daha sonralarında artabilir. Şimdi biz buradan popülaritesi en yüksek olan ilk 10 keyword'ü seç diyelim. Gördüğünüz gibi seçti. Seçili keywordleri ekle diyorum. Add Selected butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi kelimelerim tek tek eklenmeye başladı arkadaşlar. Ekledikçe sağ üstten sayısı da düşüyor. Evet, ekleme işlemini tamamladı. Gördüğünüz gibi herhangi bir öneri kalmadı burada. Şimdi manuel keyword nasıl ekleyebiliriz? Bir tane, iki tane veya 10 tane veya ben dosyayla import etmek istemiyorum, manuel eklemek istiyorum. Onu da sağ üstteki Add Keywords butonuna basıyoruz. Buraya virgülle ayırarak yazmamız yeterli. Her virgül ayrımı bir keyword'ü temsil ediyor. Şimdi örnek, ben buraya birkaç kelime yazacağım. Şimdi benim 5-10 tane elimde keyword var. Bunları buraya yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi her keyword'ü burada virgülle ayırdım arkadaşlar. Mesela eğlenceli oyunlar bir keyword'ü temsil ediyor. Virgülden sonrası diğer keyword'e geçiyor. Buraya da istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Eğer eklediğiniz keyword zaten bu uygulamada ekliyse siz tekrar girseniz de bunu görmezden geliyor arkadaşlar. Yani aynı keywordleri buraya da ekleyerek de yapabilirsiniz. Şimdi hepsini yazdıktan sonra Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi keywordleri yüklüyor şu an tek tek. Gördüğünüz gibi listemde güncellendi. Bu şekilde manuelde keywordleri ekleyebilirsiniz. Şimdi farklı ülkeler için farklı keyword eklemeyi göstereceğim. Farklı ülkeler için öneri almayı göstereceğim. Şimdi yukarıda görmüşsünüzdür. Türkiye yazıyor burada. Buraya tıkladığımız zaman diğer ülkelere de keyword ekleyebiliyoruz. Yani şu an gördüğünüz gibi sadece Türkiye'de var. 77 adet keywords eklemişiz şu ana kadar. Mesela ben Amerika için eklemek istiyorum. Buradan gelip United States'i seçiyorum. Gördüğünüz gibi US seçtim. Gördüğünüz gibi burası boş. Buraya da manuel olarak keyword eklemek istiyorum. Burada eski metin ekli. Bunu silelim. Şimdi ben İngilizce keywordlerimi buraya yapıştıracağım. Şimdi İngilizce keywordlerimi yapıştırdım. Yine aynı sistem. Aralarına virgül koyuyorum keywordlerimin. Daha sonrasında burada Enter'a basıyorum. Şu an bu eklediğimiz işlem sadece Amerika özelinde. Yani aynı kelime farklı ülkelerde farklı popülaritede olabilir. Yine aynı şekilde farklı bir ülke için kelime önerisi almak istiyorsak yine sağ üstteki öneriler kısmına gelip tıklıyorum. Burada yine öneriler mevcut. Buradan en popüler top 100 kelimeyi seç diyorum. Daha sonrasında add selected kelimeleri, yani mevcut seçili kelimeleri ekledim. Şu an popüler 100 kelimeyi benim için program buraya ekliyor. Şimdi parametreleri tanıma bölümüne geldik. Uygulamamızı kurduk. Kelimelerimizi ekledik. Ülke bazlı ekleme yaptık. Kelime önerilerini ekledik. Mevcut kelimelerimizi dahil etmeyi öğrendik. Programdaki kelimeleri dışa aktarmayı öğrendik. Şimdi yukarıdaki parametreler ne anlama geliyor onlara bakalım. Buradan şimdi Türkiye'ye geldim. Yukarıda gördüğünüz gibi keyword sütunu sizin eklemiş olduğunuz keywordler bu kısımda yazıyor. Notes kısmı da eğer bir keyword'e not düşmek istiyorsanız, örnek veriyorum bu keyword'ü takibe al gibi, direkt buraya tıklayıp takibe al diyorum. Kendime not düştüm buraya. Dan dedim, gördüğünüz gibi hemen not kısmına eklendi. Last update dediği bu kelimenin en son ne zaman güncellendiği. Çünkü bu veriler App Store'dan çekiliyor. En son ne zaman App Store'dan bu verinin işte popülaritesi, difficulty'si ya da pozisyonunuz, kaçıncı sırada olduğunuz güncellenmiş olduğu en geç süreyi gösteriyor. Mesela bir 8 dakika önce güncellenmiş en son. Bazı keywordler 12 dakika önce güncellenmiş. Bunları nasıl güncelleyebileceğinizi de anlatacağım. Şimdi bir de popularity kısmımız var. Bu popularity şu anlama geliyor. 0 ile 100 arasında App Store'da aratılma hacmi. Yani bu kelimeyi
insanlar ne kadar çok arıyor, ne kadar popüler bir keyword. Bu onu gösteriyor. Üstüne tıklayarak buradan popülariteyi yukarıdan aşağıya doğru sıralayabiliyorum. Mesela soru cevap oyunu popülerliği şu an 33'müş. Yani fena değil şu an. Mesela aile oyunları hiç popüler değilmiş. Yani çok bir aratma almıyor. Mesela eğlenceli oyunlar popülerliği şu an 49'muş. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bir de difficulty kısmı var. Zorluğu. Ya bu zorluk ne anlama geliyor? Ya bu keyword'de öne çıkma zorluğunuz. Yani demek ki buradaki uygulamalar asıl olarak biraz buraya yerleşmiş veya reklamlarla bu keyword'u tutunmuşlar. Demek ki burada para var anlamına geliyor yani. Buraya girmek için bu keyword'leri kullanmanız gerekiyor. Veya reklamlarla kendinizi öne çıkarmanız gerekiyor. Zaten buradaki bulmak istediğimiz optimum parametre popülerliği yüksek olacak. Difficulty zorluğu az olacak. Yani olabildiğince popüler bir keyword olacak. Zorluğu az olacak. Buralarda bizim öne çıkma ihtimalimiz çok yüksek. Reklam kullanmadan dahi öne çıkabiliriz. Zaten bunu incelemesini ilerleyen videolarda anlatacağım. Kısa bir özet geçeyim. Zorluk düşükse, aratma hacmi varsa demek ki bu alanda uygulama yok. İnsanlar bunu arıyor. Fakat burada bir uygulama bulamıyorlar. Yani bir açık var. Bu da bir pazardır arkadaşlar. Orayla alakalı uygulama geliştirirseniz para kazanabilirsiniz. Daha çok indirme alabilirsiniz. Basit bir şekilde bu demek. Buradaki position dediği de yani bu kelime aratıldığında sizin mağazada kaçıncı sırada çıktığınız. Mesela ben doğruluk cesaretlik yazılınca 16. sırada çıkıyormuşum. Şimdi sağdaki uygulama ikonlarını tıklayarak bunu da görebiliriz. Burada birinci sırada çıkan şöyle bir uygulamamız var. Ben kaçıncı sıradayım? Biraz daha aşağı gidelim. Ben gördüğünüz gibi burada 16. sırada çıkıyorum arkadaşlar. Verimiz doğru. Kendiniz mobil uygulamadan, mağazadan da aratıp bakabilirsiniz. Yine burada da position'a tıklayarak en popüler olduğunuz keywordleri burada sıralayabilirsiniz. Mesela Their Couples'ta 4. sıradaymışım. Zaten şurada gözüküyor logom. Açmama gerek bile yok. Şimdi verileri güncellemek için, burada görmüş olduğunuz verileri güncellemek için yukarıdaki refresh butonu var. Buna tıkladığınızda verileriniz güncelleniyor. Burada şöyle bir kısıtlama var. Bu veriler direkt App Store'un kendi veri tabanından çekiliyor. Ve bu günde bir kere izin veriyor. Şu an saat 8 için ayarlı. Bunu ayarlardan değiştirebilirsiniz. Şu an default varsayılan ayar olarak her gün sabah 8'de bu veriler güncelleniyor. Ama siz buradan Open Settings deyip buradan istediğiniz saati seçebilirsiniz. Benim keyword'üm mesela akşam 5'te güncellensin istiyorum gibi. Fakat günde bir kere, bu da Apple tarafından yapılan bir kısıtlama. Programla bir alakası yok. Evet arkadaşlar, bugün size Astro uygulamasını anlattım. Beğendiyseniz like atabilir, abone olabilirsiniz. Eğer mobil uygulama geliştirme ile ilgileniyorsan Cursor ile ilgili videolarıma yukarıdan ulaşabilirsin.